O kendinden emin, her şeyi bilen, asla özür dilemeyen ve sizi sürekli küçümseyen kişi. Öyle birine baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Güç mü, kibir mi, soğukkanlılık mı? O gördüğünüz performansın tamamı aslında bir tiyatro sahnesinden ibarettir. Ve sahnenin tam arkasında, perdenin arasında kimsenin görmediği bir yerdedir. Muhtemelen 5-6 yaşlarında bir çocuk çömelmiş, dizlerini kucaklamış oturuyordur. Sesi kısılmıştır ama hala ağlıyordur. Ben Mustafa Çay. Bugün dışarıdan bakıldığında sanki dünyayı fethetmiş gibi görünen ama içeride kendi zihinlerinin zindanında hapsolmuş bu kişileri konuşacağız. Narsisizmin gerçek yüzüne, maskesinin altındaki o kalbi kırık çocuğa bakacağız. Ve bu yolculuğun sonunda muhtemelen pek çok şeyi daha farklı göreceksiniz. Hem onları hem kendinizi hem de hayatta bıraktıkları izleri. Hazırsanız başlayalım. Narsisizm hakkında çok şey söylendi. Sosyal medyada bu konuda binlerce farklı içerik var. Narsisten nasıl kurtulursun? Narsisti nasıl tanırsın? Narsistle nasıl başa çıkarsın gibi. Ama bunların büyük bir çoğunluğu yüzeyde kalır. Narsisti bir canavar gibi resmeder ve sizi de bir kurban gibi. Ve bu kurguda bir gerçeklik payı olsa da asıl hikaye çok daha derin, çok daha karanlık, çok daha insani bir yerde yatar. Bugün odak noktamız şu olacak. Narsisizm nereden gelir? O kibrin, soğukluğun, o duyarsızlığın altında gerçekten ne yatar? Ve bunu anlamak bize ne kazandırır? Bu soruların cevapları hem psikoloji literatüründe hem de günlük yaşamdaki ilişkilerde ve iletişimlerimizde çok net biçimde ortaya çıkar. Ama bu bilgi henüz herkesin anlayabileceği bir dile tam olarak çevrilmemiştir. İşte biz de bugün bunu yapmaya çalışacağız. Narsisizm kelimesi Yunan mitolojisinden gelir. Tanıdık bir isim çıkar karşımıza, Narkisos. Narkisos, olağanüstü güzelliğiyle tanınan genç bir avcıydı. Onu gören herkes ona aşık olurdu ama o hiç kimseyi sevemezdi. Duygusal olarak ulaşılamazdı. Ta ki bir gün su kenarına eğilip kendi yansımasını görene kadar. Ve işte o an kendine aşık oldu. O yansımadan kopamadı. Onu bırakmadı. Günler geçti, haftalar geçti. Yemedi, içmedi. Sonunda o su kenarında solup kaybolup gitti. Narkissos'un hikayesi yüzyıllar boyunca aşırı öz sevgi sembolü olarak anlatıldı. Ama ona baktığımızda gördüğümüz şey gerçekten öz sevgi miydi? Yoksa bunun tam tersi mi? Bir insan gerçekten kendini sevseydi o yansımayla tatmin olur muydu? Yoksa asıl sorun kendini hiçbir zaman gerçekten görememesi miydi? Aynada gördüğü yansıma ona nihayet bir varlık, bir gerçeklik hissi mi veriyordu? Yunanca narke kelimesi uyuşukluk, his kaybı anlamına gelir. Ve bu sözcüğün narsisizmle bağlantısı da kesinlikle tesadüf değil. Narsisizmin özünde de tam olarak bu his kaybı yatar. Kendi gerçek duygularına olan derin bir uyuşukluk, dondurulmuş bir içsel dünya. Psikanaliz tarihine baktığımızda narsisizm kavramını ilk kez sistematik biçimde ele alan kişinin Sigmund Freud olduğunu görüyoruz. 1914 yılında yazdığı Narsisizm üzerine makalesinde Freud, her insanın gelişimini belirli bir evresinde narsisistik bir dönemden geçtiğini öne sürer. Bebek başlangıçta kendisini dünyanın merkezi olarak deneyimler. Bu normaldir ve gereklidir. Ama gelişim ilerledikçe sağlıklı bir süreçte çocuk yavaş yavaş başka insanların da var olduğunu, onların da ihtiyaçlarının olduğunu, dünyanın kendisinden ibaret olmadığını kavramaya başlar. İşte mesele tam da burada düğümleniyor. Nesne ilişkileri kuramını geliştiren Donald Winnicott 1960'larda çocuğun sağlıklı gelişimi için yeterince iyi anne kavramından söz etti. Mükemmel bir ebeveyn değil bakın. Sadece yeterince iyi olan biri. Gören, duyan, orada olan, fark eden bir anne. O yeterince iyi ebeveynin varlığı çocuğun gerçek benliğini inşa etmesini sağlar. Yokluğu ise çocuğu sahte bir benlik kurmaya iter. Ve sonunda Winnicott'ın sahte benlik kavramı günümüzde narsisizmi anlamanın temel taşlarından biri haline gelmiştir. Otto Kernberg ise
1970'lerde narsisizmin yapısal temellerini inceledi. Ona göre narsisistik kişilik erken dönemde yaşanan derin hayal kırıklıklarına karşı geliştirilen savunma mekanizmalarının kristalleştirilmesinden oluşur. Büyüklenmeci öz imgesi aslında altındaki yıkık öz imgeyi örten bir zırhtır. Her teorisyen farklı bir köşeden baktı ama hepsinin işaret ettiği yer aynıydı. Çocukluk ve o dönemlerde yaşanan görülmeme, reddedilme, onaylanmama deneyimleri. İşte bir narsistin doğumu böyle bir evreydi. Narsisti anlatırken çoğu zaman onu sadece kötü bir insan olarak çerçevelemek gibi bir hata yapılır. Bu hem psikolojik olarak yanlıştır hem de sizi o kişiyi gerçekten anlamaktan alıkoyar. Düşünün, 5 yaşında bir çocuksunuz. Elinizde heyecanla çizdiğiniz bir resim var ve koşarak annenize götürüyorsunuz. Anne, bak diyorsunuz ve o an için iki farklı evren önümüzde seriliyor. Birinci evrende anneniz size dönüyor, gözlerinde gerçek bir merak var. Vay canına bu harika, anlatsana neler hissettin bu resmi çizerken diye soruyor size. Sizi dinliyor, görüyor, fark ediyor ve o an için içinizde bir şeyler filizleniyor. Ben de varım, ben değerliyim ve benim düşüncelerim önemli, ben sevilmeye layığım hissi. İkinci evrende ve olasılıkla ise anneniz telefonuna bakmaya devam ediyor. Ya da daha da kötüsü şimdi değil, görmüyor musun, meşgulüm diyor. Ya da resmi elinizden alıp, buruşturup, yırtıyor ve atıyor. Ne biçim şey bu? Hiç doğru düzgün çizememişsin diyor. Peki o ikinci çocuğun zihin dünyasında neler oluyor? İçinde bir şeyler kırılıyor. Bir sönme yaşanıyor. Ben görülmüyorum. Benim hislerim önemsiz. Belki de ben değersizim inancı. İşte o küçük çocuğun zihnine kazınıyor. Ve o inanç yıllar içinde derinleşiyor, pekişiyor ve kemikleşiyor. İşte narsisizmin tohumu tam olarak orada atılıyor. Peki bu çocuk nasıl hayatta kalır? Zihni son derece akıllıca ama aynı zamanda trajik bir karar verir. Gerçek benliğini yani duygularını, ihtiyaçlarını, zayıflıklarını bir bodrum katına indirir ve kapıyı kilitler. Çünkü öğrenmiştir ki ihtiyaç duymak reddedilmek demektir. Duygularını göstermek cezalandırılmak anlamına gelir. Zayıf olmak ezilmektir. Ve bunların yerine neler koyar? Sahte bir benlik, bir maske, parlak, kusursuz, kırılgan olmayan bir yapay vitrin. Fakat bu bir seçim değildir. Bu bir hayatta kalma stratejisidir. Duygusal gelişim açısından düşündüğümüzde normal bir çocuk 5-6 yaşlarında temel bir gerçeği kavrar. Başkaları da benden farklı düşünebilir. Bu empatinin ilk tohumudur. Ben soğuksam başkası belki üşümüyor olabilir. Ben istiyorum diye diğeri de istemek zorunda değildir. Ama narsist o donma anında bu gelişim aşamasını geçememiştir. Ve yetişkin olsa da zihin şu şekilde işlemeye devam eder. Eğer ben üşüyorsam herkes üşümeli. Eğer ben aç değilsem kimse aç olamaz. Bu bencillik değildir. Bu duygusal bir körlüktür. Nörolojik ve psikolojik düzeyde diğer insanları tam anlamıyla ayrı, hisseden varlıklar olarak algılayamamaktır. Bir başka örnek verelim. Sağlıklı gelişimde 7-8 yaşlarında bir çocuk şunu öğrenir. Ben hata yapabilirim ve bu beni tamamen kötü biri yapmaz. Bu olgunlaşmanın aslında çok temel bir taşıdır. Hatayı kabul etmek büyümektir. Ama narsist için bir hatayı kabul etmek ne anlama gelir? O bodrum katındaki kapıyı açmak demektir. Ve o kapı açılırsa zincirli, ağzı kapatılmış, çığlık atan o küçük çocuk dışarı çıkacaktır. Ve herkes o değersiz, reddedilmiş çocuğu görecektir. Bu narsist için psikolojik bir ölüm hissidir. İşte bu yüzden asla özür dilerim ya da yanıldım demezler. Hata yaptıklarında zihinleri otomatik bir koruma mekanizmasına geçer. Ya hafızayı yeniden yazar, ben öyle bir şey demedim der ya da suçu başkasına aktarır. Sen beni öyle davranmaya zorladın diye karşılık verirler. Ve içlerindeki o dipsiz kuyu çoğunlukla onaylanmamış, sevilmemiş, görülmemiş benliğin açtığı o çukur ne kadar sevgi ve övgü dökülürse dökülsün asla dolmaz. Çünkü sorun kovadaki delik değildir. Sorun sağlam bir benliğin, dolu bir özün yokluğudur. Ve dışarıdan gelen hiçbir şey ama hiçbir şey
içeride var olmayan bir şeyin yerine geçemez. Peki bütün bunları anlamak bize ne kazandırır? Narsistin hikayesini anlamak, onları haklı görmeniz, affetmeniz ya da davranışlarını mazur görmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Size zarar vermeye devam etmelerine izin vermeniz gerektiği anlamını da taşımıyor. Ama şunu anlamamızı sağlıyor. Karşınızdaki o soğuk, acımasız, katı, manipülatif insan bir zamanlar gerçekten yaralı bir çocuktu. Ve o çocuk büyümek için ihtiyaç duyduğu şeyi hiçbir zaman alamadı. Görüldüğü gibi narsisizm bir karakter bozukluğundan çok hayatta kalma mekanizmasının kristalleşmiş bir halidir. Şimdi gelelim belki de en çok merak edilen soruya. Narsistler acaba değişir mi? Cevap basit değil. Teoride evet ama pratikte son derece zor. Çünkü değişmek için önce bir şeylerin ters gittiğini kabullenmek gerekiyor. Bende bir sorun var deme cesaretini göstermek gerekiyor. Ama bu cümle bir narsist için o bodrum katındaki kapıyı açmak demektir. Ve o kapıyı açmak, onlarca yıl kilit altında tutulan o yaralı çocukla yüzleşmek anlamına gelir. Bazıları ancak her şeylerini kaybettikten sonra o kapıya gelir. Herkes gitmiştir, yalnız kalmışlardır. Mutsuzlukları artık inkar edilemez bir hal almıştır ve belki de o noktada bir terapistin kapısını çalarlar. Ama asıl ders belki de şudur. O çocuk hiçbir zaman büyüyemedi. Ama siz büyüyebilirsiniz. Hatalarınızı kabul edebilirsiniz. Siz başkalarının duygularını görebilir ve o gerçek benliğinizi, ihtiyaçlarınızı, zayıflıklarınızı gün yüzüne çıkarabilirsiniz. Ve bu bir zayıflık değil. Tam aksine en büyük cesaret biçimidir. Çünkü değişmek ancak görülmekle ve kabul edilmekle başlar.